Merhabalar sevgili dostlarım. İyi akşamlar. Şu an beni izleyen herkes, burada olan herkese sevgiler, selamlar sizlere. Evet, bu hafta yani 22-28 Ocak haftasının günlere göre değerlendirilmesinden bahsedeceğim. Zor bir hafta geliyor. Zor bir hafta bizi bekliyor. Çünkü bir dolunay yaşayacağız ve dolunayın da oldukça sert etkileri var. Bu dolunayla ilgili yayınım zaten şu an kanalımda. İzlemeyen arkadaşlar. Burçlara göre de hepsini hepiniz için nasıl etkiler alacağınızı, bu hafta nasıl şekillenecek orada anlattım. Burcumu merak ediyorum derseniz lütfen o yayına gidin. Şimdi bu hafta tek tek geçen hafta yaptığım gibi burçlara özel yayınlar yapmadım. Çünkü bu hafta gerçekten bizim için, Türkiye için, dünyanın herhangi bir yeri için de oldukça zorlar yani. Nasıl zorlar? Şimdi 25'inde Aslan Burcu'nda 5 derecedeki dolunay zaten konuşmuştuk. Önemli bir Ekim ayında yaşadığımız tutulmayı tetikleyen bir dolunay. Ve tabi sabit grup burçları biraz daha fazla sıkıştırabilir bu arada. Onu söyleyeyim. İşte aslanları, boğaları, kovaları biraz daha fazlaca böyle daraltabilir. Özellikle ilk 5 dereceleri zaten daha çok etki alıyor. Ama genel anlamda hani güzel şeyler var mı? Tabii ki güzel şeyler de var. Satürn'ün desteğini de alacağız bu hafta içerisinde. Mesela ama Ay, Mars, işte Şiron karemiz var. 24, 25, efendim zorlayıcı gözüküyor. Özellikle hani bugünleri özellikle çok önemli işleriniz için kullanmayın. Hatta çok önemli işleriniz bu hafta mesela bir mecburiyet varsa tabii ki biraz sonra günlere göre söyleyeceğim. Mesela o günleri o anları tabii ki kullanın. Çok da faydalı olacak bazılarına. Ama genel anlamda eğer erteleyebileceğiniz bazı işleriniz varsa hani bana kalırsa erteleyin derim. Hani bir dahaki haftaya erteleyin. Önümüzdeki yani Şubat ayına girdiğimiz o ilk günler biraz daha iyi ama şimdi buradan da hatırlatmak istiyorum. 14 Şubat yine çok zor bir tarih olarak gelecek. Yıllık aldım, notlarımın içerisinde var. Buraya not almışım. Altında kalın kalın çizmişim. Gerçekten zor. Mars'ın Satürn'e kavuşacağı bir zaman dilimi olacak. Yine aslında depremlerle ilgili olabilir. Ülkeyle ilgili, yağışlarla, hava durumuyla ilgili, denizlerle ilgili, özellikle savaş gibi durumlarla ilgili de önemli bir tarih olarak burada karşımızda duruyor. Evet efendim, şimdi bu hafta günlere göre baktığımızda pazartesi günü önemli işler, görüşmeler, bir yoğun bilgi trafiği, beklediğiniz haberler veya vermek zorunda olduğunuz kararlar varsa mesela 15-21 akşam saatlerinde ilişkiler adına da yine dikkatli olunması gereken bir gün aslında. Yanıltıcı durumlar olabilir, dalgınlıklar olabilir, yanlış, doğru olmayan haberler gelebilir. Yani pazartesi günü bu anlamda bu şekilde değerlendirin. Pazartesi günü gece saatlerinden sonra ise saat yani birden sonra artık salı, çarşamba ay yengeç burcunda olacak. Ailenizle ilgili bir işiniz varsa, aileyi ilgilendiren konular ki salı günü özellikle günün ilk yarısını değerlendirin derim. Çok verimli, destekleyici, işle ilgili olabilir, evle ilgili olabilir, gayrimenkullerle ilgili olabilir. Salı gününün hani ilk yarısı daha verimli gözüküyor. Çarşamba gününe baktığımızda baştan aşağı sıkıcı görünüyor, zor görünüyor. Çünkü ay yengeç burcunda olacak. Genellikle hani düğümlere falan da karesi olacak. Özellikle gecenin ilk saatlerinden itibaren Şiron'la da karesi var ayın. Yine önemli işlerinizi bence ertelemeniz mümkünse ertelemenizi tavsiye ederim. Şimdi Perşembe günü, Dolunay günü. Zaten çok güçlü bir manyetik alan ortaya çıkacaktır. Tutulmalar, dolunaylar, özellikle belli yerlere temas eden dolunaylar ki bu tam bir tutulmaya temas ediyor. Zaten her zaman çok dikkat çekicidir. Şimdi bakın baştan aşağı Perşembe günü yani şey yapın, offline olun. Güneş tam olarak 19.53-20.53 ayın karşısında dolunay saati. Mars, Şiron yine akşam saatlerinde kare yapıyor. Oldukça yaralayıcı, zorlayıcı kazalar, kavgalar, patlamalar. Hani Allah korusun
Sağlıkla ilgili ciddi sorunlar, ki bu sağlık da burada çok önemli olacak bu arada. Sakarlıklar, kazalar gibi durumlar için hani biraz daha ekstra dikkat etmemiz gereken bir gün olacağını söyleyebilirim. Gün boyunca Ay Aslan Burcu'nda daha görünmek, belirgin olmak, bir şeylere girişim yapmak için çok da böyle uygun bir gün değil, ters tepebilir. Cuma gününe baktığımızda Ay komple Aslan Burcu'nda. Ve Cuma günü de Merkür Şiron karesi var. Bilhassa da akşam üzeri saatlerinde bakın. Dikkat edin lütfen. Kırıcı, yanıltıcı konuşmalar, yaralayıcı konuşmalar, yanlış bilgilendirmeler gibi durumlar söz konusu olabilir. Saat burada veremiyorum. En iyi zaman dilimi söyleyeyim. Cuma günü için konuşuyorum arkadaşlar. Saat 16.55, 17.55. Bir de akşam saatlerinde bir saatimiz var. O da 21.48-22.48 arasında. Ama Cuma gece saatlerinde Ay Uranüs'le kare içerisinde olacak. Ani gelişen konular huzurumuzu kaçırabilir. Dolayısıyla da çocuklar, sosyal medya, eğlenceyle ilgili konular, eğlence sektörü, ünlü insanlar, otorite figürü kişiler, dünya liderleri, Perşembe, Cuma bunlarla ilgili çok haber dönecek gibi duruyor. O yüzden hani Cuma gününün böyle nispeten kullanabileceğimiz böyle günleri var. Unutmayalım, bakın Jüpiter, Güneş karesi kesinleşmiş oluyor. Bu gerçekten çok büyük adımlar attırır. Büyük de yüreklilik, büyük cesaretler verecektir. O yüzden de daha da temkinli olmak gerekiyor efendim. Şimdi cumartesi 27 Ocak cumartesi günü yine öğleden sonra saatlerde, bu defa sabah saatlerinde bu tam olarak Jüpiter Güneş karesi kesinleşmiş oluyor. Girişim yapmak, adım atmak, karar vermek, para harcamak, bir şey satın almak gibi konularda hiç önermediğimiz bir durumdur. Güneş Satürn kareleri çok büyük zayiatlar verdirebilir genellikle. Kayıplar getirebilir. O yüzden dikkat edin, çünkü aynı gün yine cumartesi günü tam 16 sıralarında Merkür Mars'la kavuşuyor. Şimdi Merkürle Mars'ın bu kavuşumu genellikle de bu da çok iyicil de biz adlandırmayız. Birisi haber, birisi enerji ve savaş mücadele gezegeni. Demek ki bazı konuşmalar tetiklenebilir ve olayları başka noktaya getirecek sonuçlar getirebilir. Neptün'le de o gün zor bir, yani cumartesi günü baştan aşağı aslında hem zor, çok verimli değil, hatta tehlikeli bir gün olduğunu söyleyebilirim. 28'i Pazar günü. Bu arada artık Ay Başak Burcu'na geçmiş olacak. Daha böyle verimliliği arttıran günler gibi düşünebilirsiniz. Ancak Pazar günü boyunca da en güzel etki bir tane var. Bunu aslında hafta içinde de yaşayabilirsiniz. Merkür-Uranüs üçgeni gerçekleşiyor. O da Pazar günü gece saatlerinde 23 gibi, ama gün içinde yine iki tane güzel açımız da var. Yani Pazar günü de aslında bir evlenme teklifi etmek, önemli bir konuda eş partnerle ilgili, ortaklıklarla ilgili konularda sağlam adımlar atmak, birine bir teklif götürmek için mesela Venüs Satürn sekstili var. Hafta içinde 2 gün öncesinde de etkili olacaktır. Venüs burada ilişkiyi, parayı, girişimleri, ilişkilerde bir üst çıtaya atlamayı işaret eder. Bu verimli bir durumdur. Ama günün ilk yarısı gerçekten Merkür'ün düğümlere de karesi var. Yani bir şeyler ters, yolunda gitmeyebilir. Aniden çok yolunda giden şeyler birdenbire terse tepebilir. Ama pazar akşamı Uranüs Merkür üçgeni ani gelişen fikirler, yeni projeler, zihnimizin çok odaklanabileceğimiz güzel şeyleri de getirebilir efendim. Bu Merkür Uranüs yeniliklerle çok alakalıdır ve dolayısıyla da bu bize sürpriz haberlerde getireceğini söyleyebilirim. Yani şimdi bu haftanın günlerini size söyledim arkadaşlar. Pazartesi günü en verimli geçirebilecek burçlardan mesela ikizler, teraziler, kova burçları, salı, çarşamba, perşembe. Perşembeyi saymayalım, orada Ay Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Salı ve çarşamba su grubu burçlar yengeçler için çok verimli olabilir.
Yine balıklar için çok verimli bir 2 gün olabilir ama genel olarak zor olacağı için burada tabii yine dikkatli olmak gerekiyor. Evet, yengeçler, balıklar sizin için daha verimli gözüküyor. Perşembe, cuma, cumartesi. Bu 3 gün ay hep Aslan burcunda olacak. Tabii ki sabit grup burçları biraz daha zorlayabilir. Biraz önce saymıştım. Aslanlar, kovalar, boğaları. Ama diğer yandan aslanlar için çok önemli çıkışlar getirebilir. Parlama dönemi olabilir. Kendini göstermek, ortaya koymak için fırsatlar getirebilir. Yine diğer ateş elementi burçlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Koçlar ve yaylar için Perşembe, Cuma, Cumartesi özellikle işte bu dolunayın da aslında etkilerini onlar daha olumlu alacaklar, ateş elementindeki burç grupları. Bu 3 günde onlar için daha verimli olabilir. Son gün, haftanın son günü pazar günü ise Ay Başak Burcu'na geçeceğine göre demek ki toprak elementi burçlar daha fırsatlı olacak. Ama özellikle lütfen gelecek haftayı, yani bundan sonraki 29 Ocak haftasını yine de ben değerlendirmenizi tavsiye ederim. Tüm burçlara söylüyorum bunu. Bu hepimiz için geçerli efendim. Şimdi Plüto artık Kova burcunda, Güneş Kova burcunda. Bu çok önemli, bakın. Plüto devrimlerin gezegeni ve Kova burcu da devrimlerin burcu. Yani iki devrimci artık birlikteler. Büyük bir değişim. Mesela bu transit Plüton'un Oğlak transitine benzemez. Çünkü dediğim gibi bu iki devrimcinin kavuşumu bu. Yani Kova burcu uzayı, teknolojiyi, bilimi, eğitimi, insanları, insanlık adına yapılan şeyleri ve oradaki müthiş mucize yaratılışları da aslında temsil eder. Plüto da buraya geçtiğine göre bu iki devrimci gezegen. Bu hafta doğum haritalarına çok yoğun bir şekilde baktım. Ve mesela çoğunlukla şunu söyleyeceğim, bireysel haritalar güzel etkiler alıyorlar gerçekten. Hatta birkaç tanesi mucize etkiler bile alacak bu haftadan itibaren. Bu saymış olduğum her şey kesinlikle doğum haritanızla alakalı. Onu da bir daha buradan hatırlatmak istedim sevgili dostlarım size. Evet sevgili dostlarım, haftayı değerlendirirken pazar gününü biraz daha rahat kullanabilirsiniz. Pazar günü güzel bir gün olacak, zorluklar olsa da. Ama bu hafta gördüğünüz gibi çok da iyi şeyler anlatamadım sizlere. Ama ne yapalım? Ne yaşanacaksa aslında onu yaşıyoruz, değil mi sevgili dostlar? Bugünümüze şükürler olsun. Ama artık Plüto Kova burcuna geçti. Her şeye bir çözüm. Her işin içinden çıkmak için başka kapılar, yeni yollar bulacağız. Yeni yollar deneyimleyeceğiz. Hepimizin yaşamlarında çok güzel açılımlar olmasını diliyorum ki öyle de olacağını bundan çok eminim gerçekten. Evet, izlediğiniz için, benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yayınımızı da beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, abone değilseniz de lütfen abone olmayı da unutmayın. Evet, buraya telefon numaramı koydum. Bugünlerde sık hatırlatacağım. Çünkü birkaç videoda geçen gün bir açıklama yapmıştım. Yanlış son rakam sadece 53-33 ya. Orası yanlış olmuş sanırım. Şimdi burada onu düzelterek tekrar hatırlatmak istedim. Danışmanlık, yıllık harita veya hayatımda seçtiğim iş nereye gidiyor, doğru mu olacak, ne zaman olacak, neyse aklınızda ne varsa bir kendinize danışmanlık satın alabilirsiniz. WhatsApp hattıma yazarak efendim. Bu arada bir şey daha hatırlatmak ve açıklamak istiyorum buradan. Astroloji eğitimlerime sağlık sorunlarım nedeniyle ara vermiştim. 2 yıldır astroloji dersleri vermiyorum. Şimdi tam zamanı artık diyorum ve yakında duyuracağım. Astroloji derslerime kaldığımız yerden başlıyorum. Tekrar devam edeceğim. Sizleri de tabii ki aramızda görmekten mutlu oluruz. Yine bununla ilgili de burada görmüş olduğunuz telefon numarasına mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Şu anda 1,5 ay sonra başlayacağımızı duyurabilirim. Ve Şubat ayının sonu gibi bir program belirledim. Ve bu programla yaz döneminde bitecek bu arada. Hızlandırılmış temel seviye astroloji dersleri olacak. Hiç haritasını okuyamayan önemli derecede ilerleme kaydedecek. Bu benim kendi müfredatım. Daha önce de bunu birçok arkadaşımıza verdim.
Eğer çalışırsanız, eğer astrolojiye gönül vermişseniz, biraz emek verirseniz gerçekten astrolojinin hayatınıza ne kadar önemli ve güzel şeyler getirdiğini zaten yaşayarak görüyorsunuz. Hatta bunun ardından öyle kapılar açılmaya başlıyor ki size farkındalığınız artıyor. Kendinizi tanıdıkça kendinizle olan bağınız da güçleniyor çünkü. Dolayısıyla da hayatınızda doğru yapmak istediğiniz şeyleri doğru zamanlarda yapabilme fırsatı veriyor tabii ki. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar efendim.